Efendim herkese merhabalar. Geçtiğimiz haftadan bu yana kadar sizden aldığımız talepler doğrultusunda yeni kitaplarımızı listemize aldık ve sırayla devam ediyoruz. Bu hafta çok okunanlar listesinde Fahrenheit 451, yine eski bilim kurgu klasiklerinden birini anlamaya çalışıyor olacağız. İlginç bir kitap. Genellikle herkes birçok şeyi söyledi. YouTube'da seyredebilirsiniz onları. Biz satır arasında başka bir yere bakacağız. Çünkü Fahrenheit 451 kitabının ilginç olan taraflarından bir tanesi bir bilim kurgu klasiği olarak ele alınmış olmakla beraber özellikle kendi çağında 1950'li çağlarda ilk çıktığı zaman 1920 yılında doğmuş olan bu yazarın kitabı 1950'de ilk çıktığı zaman da genel itibariyle kimse yayınlamak istemez. Henüz fantastik bir düşünce tarzı olduğu düşünülür. Ve ondan sonra ilk olarak bir cinsellik dergisi de Playboy dergisinde yayınlanmaya başlar. İlginç olan şey bu ve buna benzer dergilerde yola çıkarak ilk duyulmaya başlamış olduğu bu kitap. Sonrasında bir kez filme çevriliyor. Sonra yakın dönemde bir daha filme çevriliyor. Ve 1950 yılından bakan insanların bugün itibariyeki yaşam tarzlarına ışık tutmaya çalışırken aslında kitabı tutuşturan bir itfaiyeci hikayesi anlatılıyor ve bilim kurguya önem verdiği atfediliyor olsa da bizim mekanik yaşama doğru götüren unsurlardan ne kurtarır, aslında derin bir felsefesi var. Ancak bu felsefe satırların arasına girdiğimiz zaman bizi bu mekanikliğe götürecek olan şeyin teknoloji ya da cehalet olmadığı, insanların bu yaşam biçimine geçerken kıymetler ve değerler arasında kendilerinden uzaklaşmaları sebebiyle bunu olduğunu anlatır. Ve bu uzaklaşmanın bir sebebinin de din olduğu anlatılarak cinselliğin daha rahat yaşanabileceği, özgürlüğün daha iyi olabileceği bir imkan doğrultusunda bu mekanik geçişin insanlar tarafından daha rahat atlatılabileceğini söyler. Bu yüzden biz kitabın özelliklerinde bu satır arasındaki ifadelerle bizim çocuklarımızın aklında kalacak olan o ince yerlere dokunduruyor olacağız yine bu hafta. Zaten kitap şöyle başlıyor ilk sayfalarında: bu bir uyarı kitabıdır diyor. Sahip olduğumuz şeylerin değerli olduğunu ve değer verdiğimiz şeylerin bazen kıymetini bilmediğimizi anlatır. Ve kitapta görüyoruz ki doğal olanın aksinde var olan mekanik unsurların bir kitap yoluyla doğallaştırılması gerekliliği ve yaşamın tek gerçeğinin ancak ve ancak çatışmak olduğu anlatılır kitapta. Çünkü nihayetinde Montag karakteri devlet memuru olarak görev yapan bir itfaiyecidir ve kitabın sonuna doğru bu itfaiyeci yakmış olduğu kitapları artık okumaya başlar ve o okuma cihetinde kendini geliştirir. Yani kitap biraz da bize, eğer dünyayı değiştirmek istiyorsanız bu değişim sürecini devletin içinde çalışan bir memur, içeriden bir adamın yapabileceğinin daha kolay olduğunu anlatırken dışarıdaki insanın zaten aptallaştığını bizlere anlatır. Ama devletin içindeki bir unsuru yeniden hayata geçirebilecek olan bir zihniyetin ise Montag'ın eski ilk karısının ayrı 17 yaşında genç bir kızla yaşamış olduğu ilişkinin onu hayata döndürdüğü ve ona gerçeği gösterdiği anlatılır. Dolayısıyla çok ince detaylarda bize arka planında devletin içindeki mekanizmayı harekete geçirecek unsurun gençlerin eliyle mümkün olacağını anlatan bir kitaptır. Yakmak bir zevkti diye anlatır bu kitapların yakılması adına. Adam marshmallow geçirilmiş bir çubuğu tıpkı eski fıkradaki gibi fırına sokmayı her şeyden çok istiyordu der. Montag hafifçe yanan ve alevler karşısında gerilmek durumunda kalan insanların vahşi sırıtışıyla sırıttı der. Yani mekanik olan yazıyı yok etmek, doğal olan o yazarların hepsini ulu görmek ve bu manada en az anlaşılabilir kadarlığıyla dinin bir okuma olduğu anlaşılır. Tabii şimdi bu satırdan bunu anlamıyor olabilirsiniz. Birazdan kutsal kitaplarla ilgili söylemler geldiğinde bunu biraz daha iyi anlayacağız. Yazar kokulara çok önem verir. Özellikle bu iletişim metodunda da bunu kullanır. Mesela ılık ve serin rüzgarlar esen gecede
Gümüşiye boşanmış kaldırımda yürüdüler. Havada taze kayısı ve çilek kokusu vardı, belli belirsiz. Aslında burada anlatılan şey bir koku olmaktan çok bir tazeliktir. Ve bir şeyin tazeliğinin kokusundan geldiği anlatılırken rüzgarın bunu taşıyıcılığı, yani sessiz ulaklardan bahsedilir. Dolayısıyla eğer bir şey taze ise, size gelen, içinizden gelen ilham sizi o tazeliğe götürüyorsa, yenilenme hissini doğuruyorsa hiç durmayın, peşinden koşun der yazar bize. Dolayısıyla bugünün insanına seslenerek yarınlarda sizi tazelikten alıkoyacak her ne varsa onları bir kenara koyabilmek için kendi içinize dönmenizi aslında söyler. Kitap her ne kadar toplumun kendi içine dönmesinden yaftalanıyor ya da üzülen bir yazarı bize anlatıyor olsa da gerçekte kendi içini aramadan dönüşün kötü olduğunu anlatan bir üslup vardır. Bir kızdan bahsedilir. 17 yaşında karşı komşusuyla yaşadığı ilişkiyi anlatacaktır Montag. Kızın şimdi ona dönük olan yüzü, içinde yumuşak ve daimi bir ışık olan narin süt kristaliydi. Elektriğin histerik ışığı değildi bu. Neydi peki? Tuhaf bir şekilde rahatlatıcı, nadide ve hafifçe titreşen bir mum ışığıydı. Bu süt kristali aslında bir anne adayını anlatıyordu bize. İçinde daimi bir ışık olması ise kişinin bu yaşam biçiminde yaşanabilir bir aşkın varlığını anlatıyordu. Titreşen bir mum ışığı ise daha rahat bir cinsel nadide yaşamın rahatlatıcı olacağını bize hatırlatmak üzere beynimize ışıldıyordu. Çünkü Playboy dergisinde yer alabilmek için biraz bu değerlere de atfetmesi gerekiyordu. Bakın, doğal yaşamın bir gereğinin az düşünmek, çok gezmek ve çılgınlığa düşme ve bu çılgınlığı düşleme üzerine olduğuna dair satır arasında şu ifadeler var. Montag huzursuzca, fazla şey düşünüyorsun dedi. Benim oturma odası duvarlarını seyrettiğim veya yarışlara, eğlence parklarına gittiğim nadirdir. O yüzden çılgınca şeyler düşünmeye bol bol zamanım oluyor sanırım. Dolayısıyla az düşünce ve çok gezginlik bu çılgınca düşünceleri insanda tetikleyebileceği anlatırken bugünkü gençlerinde o tarihte de ne kadar kendi işlerine dönerlerse o kadar daha rahat isyan edebileceklerini anlatır. Bakın şöyle bir ifade. Sayımız çok fazla diye düşündü. Milyarlarcayız ve bu çok fazla. Kimse kimseyi tanımıyor. Yabancılar gelip mahremiyetimizi ihlal ediyor. Yabancılar gelip kalbimizi söküyor. Yabancılar gelip kanımızı alıyor. Ulu Tanrım, o adamlar kimdi? Onları daha önce hiç görmemiştim diyor. Aslında burada mahremiyet diye bahsetmiş olduğu unsur, insanın kendi isteğine göre şekillenecek olan bir iman akidesinin varlığıdır ki Ulu Tanrım diye bahseder. Dolayısıyla insanın kendi imani şeklinin kendi tarafından oluşturulabileceğine karşılık yabancıların bunu etkilediği ve eksik bıraktığı söylenir. Dolayısıyla yine Montag tarafından yazar bize içe dönen, bu içinde kendi iman ve din biçimini oluşturması gereken insandan bahsedilir. Konuşan evin önünde gölgelerin içinde durduğu, kapılarını çalıp girmeme izin verin, bir şey söylemem, sadece dinlemek istiyorum, ne diyordunuz diye fısıldamayı bile düşündü. Bu düşünce tarzı acaba başka insanlar da aynı fikre, aynı yerde buluşabilirler mi? Bunun üzerine bir kurgu ve tasarımdı. Devam edelim. Satırlarımızın arasında dediğim gibi özetlerini bulabilirsiniz veya mutlaka okumuşsunuzdur bu kitabı. Ve mekanik olan bu yaşamdan sıyrılmak için şimdi bize bazı unsurları kitabın ilerleyen sayfalarında daha derin felsefelerle verecek. Mildred kalkıp odada dolanmaya, bir şeyleri alıp bırakmaya başladı. Beatty ona aldırmadan söze devam etti. Filmi hızlandır Montag, çabuk. Tıkla, foto, bak, göz, şimdi, film. Burada orada hızlı adım, yukarı aşağı, içeri dışarı, neden, nasıl, kim, ne, nerede, ha, pat, küt, bim, bam, bom. Özetler. Siyaset, bir sütun, iki cümle, bir manşet. Siyasetten uzak dur diyor. Çünkü o siyaset politikanın getirmiş olduğu etkilerle seni burada saydığım sıfatlarla kuşatacaktır. Ama sen o siyasetin üstündesin ki apolitik bir gençliğinde varlığını işaret eder.
Nüfustan da bahseder kitap. Nüfus arttıkça azınlıkların sayısı artar. Köpek sevenleri, kedi sevenleri, doktorları, avukatları, tüccarları, şefleri, mormonları, baptistleri, üniteryenleri, ikinci kuşak Çinlileri, İsveçlileri, İtalyanları, Almanları, Teksaslıları, Brooklynlileri, İrlandalıları, Oregonlu veya Meksikalı insanları sinirlendirmeyeceksin diyerek aslında nüfusun azaltılması gerekliliği ve çocuk yapmak yerine hayvan beslemenin önemini, bu arada da dinin adının silinmesi ve yaşadığın ülkenin yerinin unutulma gerekliliğini anlatmak üzere pazarın ne kadar büyükse ihtilaflarla başa çıkma gücün o kadar azalır Montag. Bunu hatırla diyen küçük kız Montag'a ciddi bir gerçeği öğretir. Hatta o kadar ileri gider ki anayasanın dediği gibi herkes hür, eşit doğmaz ama herkes eşit hale getirilir diyerek bizlere kendi yaşamımızda bu kanun ve nizamnamelerin kendi özümüzde çeşitlendirilme gerekliliğini anlatmaktadır. Bir pagan matematiğini anlatıyor bu sırada. Cenazeler mutsuzluk verici ve pagan mı? Onları da ortadan kaldır. Bir insan ölünce 5 dakika sonra ülkenin dört bir yanında hizmet veren helikopterlerle mavi duman borusuna, yakma fırınlarına götürülüyor. Bir insan ölümünden 10 dakika sonra siyah toz zerrelerine dönüşüyor. Mezar taşı yazılarıyla uğraşmayalım. Boş ver onları. Hepsini yak, her şeyi yak. Ateş parlaktır ve ateş temizdir derken aslında insanın ölümden sonra bir hayatının mümkün olmadığı inancının bu dünyadaki zevk ve temaşasını destek vereceği bir kez daha anlatılır. O kadar derine gider ki bir süre sonra şu cümlelerle az konuşmanın, az düşünmenin üretimi olan dünyadaki diğer insanların katkısına nazaran sosyal hayatımızdaki oturup boş paylaşımların etkileşiminin insanları birbirinden ayıracağını ve o ayrıldığı yerde bizi sürüden ayıracak şeyin kendi iç dünyamızda kapanmış halimiz olduğunu anlatır ve şunu söyler. O zaman insanlar fazla konuşurmuş. Düşünmeye de zamanları olurmuş. Bu yüzden sundurmaları iptal etmişler, bahçeleri de. Artık oturacak pek bahçe kalmadı. Mobilyalara da baksana. Sallanan sandalyeler yok artık, fazla rahatlar. Millet kalkıp ortalıkta koşturuyor. Amcam diyor ki ve amcam kızın sesi hafifleyerek kesildi diyor burada. Burada tabii ki böyle olmaması gerektiği izah edilmeye, işaret edilmeye çalışırken bir yandan da böyle sosyal ilişkileri ön planda tutan insanların aslında toplumu dönüştüremeyeceği, toplum dönüşümü için gerekli olan şartların bundan çok daha farklı olduğunu anlatır. Ve bu değişimi mutluluk sahibi olan insanların gerçekleştirebileceği anlatır ve Montag'a kız mutlu olmadığını, mutsuz olduğunu ona öğretir ve mutluluğu cinsellikle ona hatırlatma eğilimindedir. Ve şöyle der: ben mutluyum. Mildred'in dudaklarında neşeli bir gülümseme belirdi ve bundan gurur duyuyorum. Yani mutluluğun gururdan gelen bir şart taşıdığını ve gururlanacak bir hayatınız, bir başlığınız, bir meslek adınız, doçentliğiniz, doktorluğunuz, doktoranız olması gerekliliği ön plana koyulurken mutluluğun aslında ne kadar mekanik olmaktan çok insanı dünya hayatındaki meşguliyetiyle onu sağlayabileceğini bize hatırlatır. Bakın bu saatten sonra şu cümleler dikkat. Profesör Faber, size soracağım çok tuhaf bir soru var. Bu ülkede Kitab-ı Mukaddes'in kaç kopyası kaldı? Hani kitapları yakıyor ya bütün itfaiyeciler. Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Hiç kopyası kalıp kalmadığını bilmek istiyorum. Bu bir tuzak. Telefonla herkesle konuşmam. Shakespeare ile Platon'un eserlerinin kaç kopyası kaldı? Hiç kalmadı. Bunu siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Hiç kalmadı derken aslında Kitab-ı Mukaddes'le beraber bütün dinleri koy bir tarafa. Biz artık Shakespeare ve Platon'u bile okuyamayacak hale geldik dediği bir dönemi anlatıyor kafasında, distopyada. Bunu anlatıyor ama bizim bilincimize vermiş olduğu cümle şu: arkadaşlar siz Shakespeare ve Platon'u okumadıkça, bunları kavramadıkça dinin hikayeleri size sadece boşluğa doğru bir şey verir, boş bir ümit verir. O yüzden önden bitirmeniz gereken şeyleri bitirmedikçe dini anlayamazsınız. Bugün de aynı şeyi söylüyorlar ya, Kur'an-ı Azimüşşan'ı daha iyi anlamak için iyi bir felsefe için önce bunları bitirmeye ihtiyacınız var. Elbette ki okuyacağız.
Elbette ki farkında olacağız. Ama kitapta satır arasındaki değerleri kavrayabilmek için önce dinimizin gereklerini iyi anlıyor ve biliyor olmamız lazım ki okuduğumuz şeyi tartıya koyabilelim. Tartıya koyamadığımız bir şeyin içindekileri doğru ya da yanlış içimize aldığımız müddetçe sonuç bugünün gençliğinin düştüğü hezeyanlı tavırları karşılamak ya da onları göğüs germek zorunda kalabiliyoruz. Metro hızla geçip gitti. Krem rengi fayanslar, zifiri karanlık, krem rengi fayanslar, zifiri karanlık, rakamlar ve karanlık. Yine karanlık ve kendini toplayan adam derken yavaşlamaya öngören kitap krem rengi fayanslarda sistemi, karanlıkta bir hayali anlatır. Böylelikle hayallerinle kalmasını sistemin kırabilmeniz için mümkün olduğunu sizlere hatırlatmaktadır bu. Genellikle filmlerde hatırlarsınız. İnsanların düşünce boyutundan hareket boyutuna geçtiği yerleri hep büyük bir hızla bir trende giderken bir uçak kalkışında anlatırlar. Hızlı olma gerekliliğini ve bunun yanısında düşünmek için bir yerden kopmak gerektiğini anlatır. Kopmanız gereken yer dindir ve orada dine karşı şu cümleler kullanılır. Uzun zaman oldu dindar değilim ama uzun zaman oldu. Faber sayfaları çevirirken arada sırada durup okuyordu. Hatırladığım kadar iyi. Tanrım, bugünlerde onu oturma odalarımızda amma çok değiştirdiler. İsa aileden biri artık. Onu öyle allayıp pulladık ki, yoksa sıradanlaştırdık mı? Tanrı kendi oğlunu tanıyor mudur diye merak ediyorum sık sık. İsa artık her yerde bulunan bir naneli çubuk şeker, her ibadetçinin kesinlikle ihtiyacı olan bir takım ticari ürünlerle gizli göndermeler yapmadığı zamanlarda baştan aşağı şeker kristali ve sakarinle kaplı diyor. Yani dinin bize cenneti, dünya hayatının son bulacağını anlatırken İsa eliyle, Hz. İsa ile Hristiyan matematikle yazıldığı için bize bu şekerler sunduğunu ve sunabileceğini ama bu zaten insanın mekanikleştiğini bizlere kitap anlatmaktadır. Nitelik ve nicelik kıyaslarının da yapılmış olduğu kitapların bu bölümünde ağır ve derin detaylı ifadeleri biraz geçerek şunlara bakalım. Çocukları her 10 günün 9'unda başımdan atıyorum. Okulda oluyorlar. Ayda 3 gün. Eve geldiklerinde onlara katlanıyorum. Hiç kötü değil. Onları oturma odasına sokup televizyonu açacaksın. Giysi yıkamak gibi aynen. Çamaşırları tıkıştırıp kapağı kapatacaksın. Evet, bu sözü aslında yazar aşağılamaya çalışır, yanlış olduğunu anlatır ama arka planda anlattığı şey şudur. Böyle yapacaksanız çocuk yapmayın. İnsanlara da şunu diyor. Mekanik hayat sizi buraya götürecek. O zaman çocuk yapmayı bir kenara bırakın. Çünkü doğacak çocuklar size bu noktada onlara zulmetmenizi getirecek. Bugünlerde de bu söylem var ya. Böyle bir dünyaya çocuk mu getirilir kardeşim? Söyleminin temelinde bu imgeler geçmişte bize bu romanlarla verildi. Bakamayacağın çocuğu yapma. Sahip çıkamayacağın çocuğu yapma. Kolejlere, iyi okullara gönderip iyi eğitim verdiremeyeceğin çocukları yapma. İyi ama çocuğu yapan biz değiliz ki. Çocuğu yaratan Cenab-ı Hak değil mi? Onun varlığının tekamüliyetini insanlara emir telakkisiyle hükmü kaderde tayin etmiş olan o değil mi? Evet, insanların niyetleri bu noktada bir yönerge ve taleptir. Ama çocuk yapmak insanın elinde değildir. Ve şeytan işine gelince Kitab-ı Mukaddes'ten alıntı yaparmış. Sen de bu çağda bilgeliğin okulunda gösterişli budalalar, paçavralar içindeki azizlerden üstün tutuluyor diye bağırdın diyerek bilgeliğin bu tarz inanışlardan uzaklaşmakla mükellef olduğunu ve hatta evden uzaklaşmanın da bu bilgelikte sizlere destek verecek bir kapasiteye sahip olduğunu anlatır bize. Kitabın sonlarına doğru gittiğimizde karşılaştığımız şeylerden bir tanesi yine ve doğal olarak özgürlük. Ve sonra adamlardan biri başını kaldırıp onu gördü. İlk kez veya belki de 7. kez gördü ve bir ses Montag'a seslendi. 7. kez çünkü 7 pek çok inanışta önemli bir rakam. Pekala artık çıkıp gidebilirsin. Montag gölgelerin içine geriledi. Merak etme dedi ses. Aramıza gelebilirsin. Montag ateşe ve orada oturan koyu mavi kot pantolonlu,
Ceketli ve koyu mavi gömlekli 5 ihtiyar adama doğru yavaşça yürüdü. Onlara ne diyeceğini bilmiyordu. Küçük grubun lideri gibi görünen adam otur dedi. Kahve ister misin? Artık Montag sokaktaydı. Özgürlük alanı sokaklardaydı ve burada bir işçi mentalitesiyle sokakta kalan insanların bu hareketin merkezine çekilebileceği anlatılıyordu bizlere. Cambridge'in atom mühendisliği okuluna dönüşmesinden önce oranın Thomas Hardy kürsüsünün başkanıydı diye bir Profesör West'ten bahsediyor kitapta yazar. Çok uzun zamandır okullarda okutulmayan etik alanında epey çalışma yaptı. Rahip Padover 30 yıl önce birkaç konuşma yaptı ve görüşleri yüzünden cemaatini 2 pazar günü arasında kaybetti. Bana gelince eldivendeki parmaklar bireyle toplum arasında uygun ilişki diye bir kitap yazdım ve işte buradayım. Hoş geldin Montag. Özel olmanın, atom mühendisliğinin, maddenin manasını çözmek olarak anlatıldığı bu bilinç düzeyi rahibin manayı maddeyle çözdüğünü bizlere anlatırken dinin eğer bilime uygun söylemi varsa işe yarayabilir olduğu artık çok açıkça ifade edilir. Hatta yeri gelir bizler aynı zamanda Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'yız diyerek varlık alanında insanların eğer yeni ortaya koyarsa zaten bir dinin sahibi olduğu da bizlere anlatılır. Kitap bu şekliyle devam ediyor. Sona geldiğimizde Montag bu mücadelesini veriyor. Şu dış dünyaya bak. Tanrım, Tanrım, dışarıdaki şu dünyaya bak. Benim dışımda, yüzümün ötesinde ve ona gerçekten dokunmanın tek yolu onu nihayet ben olacağı yere koymam. Kanımda olması ve günde 1000 çarpı 10.000 kez pompalanarak içimi turlaması, onu sımsıkı tutacağım. Asla kaçmasın diye. Bir gün dünyaya sımsıkı tutunacağım. Şimdi bir parmağım üstümde, bu bir başlangıç diyerek Montag bizlere bir başlangıçtan bahsediyor. Ve o başlangıcın yine benlik yolculuğu içerisinde istediği kadar bilim kurgu anlatsın, yine dinin dışında bir hayat biçimiyle mümkün olacağını anlatıyor ki bütün almış olduğu ödüllerde bunu destekler mahiyette. Masum bir bilim kurgu romanı olarak önümüze konmuştu. Çok da masum olmadığını birazcık ifade ettik. Keşke dinleyicilerimiz daha çok dinlemeyi arzu etseler. Biz de böyle saatlerce keyfini çıkararak size anlatıyor olsak, daha çok bilgi verebiliyor olsak, bu sizin dinleme sürenizle beraber anlamaya başlayacağımız bir süreç. Ne demişler? Her şey bir yerden başlar. Bugün Fahrenheit 451'i anlattık. Yine yorumlarınızda uzatın, daha kısa yapın diyebilirsiniz. Ama sonuçta yine sizin izleme sürelerinize göre her şey hareket ediyoruz. Kitap önerilerinizi bekliyoruz. Sıraya kondu. Haftaya yeni bir kitapla karşınızda olacağız. Aman dikkat, ne okuyoruz, ne anlıyoruz. Biz neyle hareket ediyoruz onun farkında olalım efendim. Hadi kalın sağlıcakla.